Evet, şimdi kol birleştirmeyi yapacağız. Önce telimizi nasıl hazırladığımızı anlatacağım. Yaklaşık 18 santimlik bir tel kestim. Bu telin ucunu şöyle kıvırıyoruz. Çok geniş kıvırmayın. Çünkü benim el için bıraktığım alan küçük. Tabii ki hani başka oyuncaklar için de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şuradaki elin içine girecek kadar olması yeterli. Şu kol kısmı birazcık ince olduğu için geçerken sorun olmasın diye ben şurayı böyle eziyorum iyice. Daha sonra şöyle birazcık bantlıyorum. Çok bantlamayın. Dediğim gibi kol ince ise, yani eğer kalınlık olsa problem yok, ya da örerken, örmeden önce elin içine yerleştiriyorsanız o zaman problem yok. Daha geniş tutabilirsiniz. Ama bu kol yapısı ince olduğu için çok genişletmeden yapacağız. Şimdi normalde telleri ekledikten sonra, kolları birleştirdikten sonra takıyorum ben. Bunu görün diye bu şekilde önceden yaptım. Bunu şimdi ördükten sonra yapacağım. Şimdi burada yine genel olarak anlatıyorum. Vücudu olabildiğince doldurun. Çünkü doldururken ilmeklerin yönleri değişebiliyor. Yani böyle kayabiliyor ilmekler. Düzelte düzelte döndürün. Örgü, spiral örgüde dönüyor. O yüzden düzelttiğiniz zaman tam yerine geliyor. Şimdi ben bunu bayağı bir doldurdum. Şöyle ikiye katlıyorum. Ve tam yanları şuralar olacak şekilde buluyorum. Buraya gelene kadar şimdi öreceğim kolları eklemek için. Bedenden normal devam ediyorum örmeye. Şimdi 7 tane ördüm. Bir bakacağım oldu mu? Yana. Tam yana nasıl karar veriyorum? İlk önce ekleyeceğim ilmek sayısına bakıyorum burada. Bu kolda ben 3 ilmek ekleyeceğim ilk önce bedene. O yüzden tam ikiye katladığımda 1, 2, 3 şöyle bakıyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesi şurada kalıyor. Bir tanesi ortada, bir tanesi de burada. O yüzden benim için burası kol için doğru ekleme noktası olmuş oluyor. 3 ilmek ekleyeceğimden ötürü. Eğer burada kolun bir yönü varsa, yani şöyle bastırdığımda elin daha doğrusu daha yoğun azaltmaları olan bir kısmı varsa onu öne getirmeye çalışıyorum şu şekilde. Şu kıvrım belli olsun diye. Ve şuradan şimdi eklememi yapacağım. Nasıl yapıyorum? Kolumu da yine ikiye katlıyorum tam. Ve 1, 2, 3 şu 3 ilmeği eklemeye karar verdim. Yerine göre. Kolu da yine şöyle düzeltin bir. Ve şu ilmeğe giriyorum. Bedenden de sıradaki ilmeğime giriyorum. İkisini beraber örüyorum. 1. Hemen yanındakine giriyorum. Bedendekine giriyorum. Beraber örüyorum. 2. Giriyorum. Yanındakine giriyorum. Ve 3. Kolumu ekledim. Bu aşamada artık telimi takacağım. Ve yine böyle ikiye katlayıp şu yana gelene kadar şu arayı öreceğim. Şimdi diğer kısma kadar ördüm. Bu kolumu ekleyeceğim. Şöyle düzeltiyorum yine bir ilmeklerimi. Şöyle ekleyeceğim. Tel varken eklemek zor oluyor. O yüzden dediğim gibi teli kolu birleştirdikten sonra takın.
Burada da 1 2 3 ilmeği kullanacağım. Hemen şu yandakine giriyorum. Koldaki ilmeğimle beraber ikisini örüyorum. 1 2 ve 3. Bir bakalım oldu mu? Gayet oldu. Evet. Şimdi bunun kalınını örüyorum. Ve tekrar şuraya kadar geleceğim. Evet, şimdi tekrar kol birleştirme noktama kadar geldim. Burada ne yapıyorum artık? Şuradan devam etmiyorum ve kolun şu dışarıdaki ilmeklerini örerek devam edeceğim. Burada kaç ilmek kaldıysa onu öreceğim. Bakın şuradan hemen giriyorum. Ve bu kalan ilmekleri örüyorum. Yani kolun kalan ilmeklerinden devam ediyoruz. İçeride ördüklerimizden değil. Ve yan tarafa devam ediyoruz örgümüze. Şimdi yine buraya kadar geleceğim. Bu kolu da aynı şekilde öreceğim. Ve kol birleştirmeyi tamamlamış olacağız. Şimdi kolları ekledik. Ve şu ortadaki telle nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Burada bakın bir omuz yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden şu telleri ona göre kıvırmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün omuz olarak. İlk önce teli böyle kıvırıyoruz. Daha sonra da bu teli şu omuzsa eğer şu ortaya birleştirmek için şu şekilde kıvırıyoruz. Omuza gelecek şekilde. Bunu birazcık daha dikleştirmemiz gerek. Artık şu orta için tam ortada olacak bu da, çünkü boynumuzu oluşturacak. Bu buraya tamam. Şimdi diğerini de kıvıralım aynı şekilde. Şu kol yanda. Böyle kıvırıyoruz. Daha sonra ortada birleşecek şekilde şuraya kıvırıyoruz. Sonra bu bütün telleri toplayıp şu şekilde bunları bantlıyoruz. Ben şu kısmı, yukarıdaki kısmı hemen bantlamıyorum. Çünkü bazen çok uzun olabiliyor teller. Göz kararı kesiyoruz çünkü vücudu örmeden önce. Sadece örerken kolaylık olsun diye şu dip kısmını önce bantlıyorum. O zaman daha rahat oluyor teller hareket etmediği için örmek. Daha sonra boyun birleştirmesini yapıp kafanın içine girecek kısım kadar ördükten sonra o zaman buradaki tellerin fazlalığını kesiyorum ve yine yukarıyı da bantlıyorum. Bir de burada doldurma işleminden bahsedeceğim birazcık. Burada omuz kısmını çok fazla doldurmamamız gerekiyor. Yani nasıl doldurmayacağız onu söyleyeyim. Tabii ki şu an çok az buradaki dolu.
Şuraya kadar falan doldurun ama şu tellerin altına gelecek kısımları ya da tellerin üzerine artık kapatmak için çok doldurduğunuzda orası böyle bombeli oluyor. Öyle olmasın, daha düz bir omuz yapısı olması için ben şurada çok fazla doldurma işlemi yapmıyorum. Burayı şuraya kadar doldururum. Fakat bu tellerin üzerine artık çok fazla dolum işlemi yapmıyorum. Evet. Bu şekilde tel birleştirme ve boynu oluşturmuş olduk.